Kara delik, astrofizikte çekim alanı her türlü maddesel oluşumun ve ışınımın kendisinden kaçmasına izin vermeyecek derecede güçlü olan kütlesi büyük kozmik bir cisimdir. Kara delik uzayda belirli nicelikteki maddenin bir noktaya toplanmasıyla meydana gelen bir nesne de denilebilir. Bu tür nesneler ışık yaymadıklarından kara olarak nitelenirler. Kara deliklerin tekillikleri dolayısıyla 3 boyutlu olmadıkları, sıfır hacimli oldukları kabul edilir. Kara deliklerin içinde zamanın ise yavaş aktığı veya akmadığı tahmin edilmektedir. Kara delikler Einstein'ın genel görelilik kuramıyla tanımlanmışlardır. Doğrudan gözlemlenememekle birlikte çeşitli dalga boylarını kullanan dolaylı gözlem teknikleri sayesinde keşfedilmişlerdir. Bu teknikler aynı zamanda çevrelerinde sürüklenen oluşumların da incelenme olanağını sağlamıştır. Örneğin bir kara deliğin potansiyel kuyusunun çok derin olması nedeniyle yakın çevresinde oluşacak yığılma diskinin üzerine düşen maddeler diskin çok yüksek sıcaklıklara erişmesine neden olacak. Bu da diskten yayılan X ışınları sayesinde saptanmasını sağlayacaktır. Günümüzde kara deliklerin varlığı ilgili bilimsel topluluğun hemen hemen tüm bireyleri tarafından onaylanarak kesinlik kazanmış durumdadır. Kara delikler birkaç farklı şekilde oluşabilir. Bu yollardan birincisi yıldızların çökmesidir. Bir gök cisminin iç basıncı kendi kütle çekimini yenemediği durumda yıldız çökmeye başlar. Bu durumda yıldızın çökmesi kara delik oluşumuyla sonuçlanır. Gök adaların çoğunun merkezinde bulunan devasa kütleli kara delikler muhtemelen bu şekilde oluşmuştur. İçinde yaşadığımız çağda kara deliklerin oluşmasına sebep olabilecek yüksek yoğunluklar sadece yıldızlarda mevcuttur. Fakat büyük patlamadan kısa bir süre sonra evrenin çeşitli bölgelerindeki yüksek madde yoğunlukları da kara deliklerin oluşmasına sebep olmuş olabilir. Evrenin ilk zamanlarındaki koşulları kullanarak yapılan tahminler bu şekilde oluşabilecek kara deliklerin kütlelerinin Planck kütlesi ile Güneş'in kütlesinin binlerce kat arasında değişebileceğini gösteriyor. Bunlara ek olarak kütlesi Planck kütlesinden daha küçük kara deliklerin parçacıkların yüksek enerjiyle çarpışma sırasında oluşabileceği öne sürülmüştür. Fakat henüz geliştirilme aşamasında olan bazı kuramlara dayanarak yapılan bu çıkarımların doğruluğu üzerinde bir uzlaşma yoktur. Çoğumuz kara deliklerin ne olduğunu tam olarak bilmesek bile evrenin belki de bu en gizemli cisimlerinden haberdarızdır. En kısa tabiriyle uzay, zaman örtüsünü ciddi şekilde bükmesinden dolayı ışığın bile kaçamadığı cisimler olarak tanımlanan kara deliklerle alakalı belki de kafamızı kurcalayan en önemli soru şudur. Acaba bir kara deliğe düşsek ne olur? Gelin bu sorunun cevabına birlikte bakalım. Kara deliğin en dışında olay ufku denilen bir katman bulunuyor. Yani geri dönüşü olmayan nokta. Bedeniniz bu küçük kara deliğe yaklaştığında oluşan gelgit nedeniyle dikey boylamda uzar, yatay boylamda ise sıkışırsınız. Buna bilim insanları spagettileşme ismini koymuştur. Eğer kara deliğe çivileme girdiğimizi farz edersek, oldukça güçlü bir kuvvet ayaklarınıza çekim gücü uygulayarak uzamanıza neden olacak. Aynı bir spagetti gibi. Hatta o kadar uzayacaksınız ki bir süre sonra atomlarınıza kadar ayrılacaksınız. Büyük kara delikler küçüklere göre daha az ölümcüller. Zira büyük kara deliklere spagetti olmadan daha fazla yaklaşabiliyorsunuz. Eğer kara delik büyükse demin bahsettiğimiz olay ufku katmanı kara deliğin merkezinden daha uzak olacak ve bundan dolayı da hissedeceğiniz gelgit etkisi az olacaktır. Geçtiğimiz günlerde fotoğraflanan Samanyolu galaksisinin merkezindeki devasa kara deliğe gitmek isterseniz eğer merkeze doğru ilerledikçe bütün evrenin etrafınıza büküldüğünü göreceksiniz. Olay ufkunu geçtikten sonra ise artık geri dönüşünüz yok. Kara deliğin içine tamamen çekildiğiniz anda etrafınız zifiri karanlık olacak. Arkanıza dönüp baktığınızda ise sonsuz evreni minicik bir ışın demeti gibi göreceksiniz. Videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğeni butonuna basarsanız sevinirim. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.